Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Biraz heyecanlı. Şöyle bir nefes çektin içine. Heyecan biraz fazla mı acaba? Fazla galiba. Burada ne heyecanlandırıyor seni daha çok? Şu anki burası, bu ortam. Yeni bir ortam. Yeni bir ortam. Yeni bir şeye. Yeni bir şey. Görünür olmak nasıl geliyor? Güzel geliyor. Bir Güzel parça utandırıyor. Utandırıyor. Yani görünür olmak utandırıyor. Yeni bir yer heyecanlandırıyor. Evet. Başka? Benimle olmak nasıl geliyor? Harika. Bu harikaların altında ama şey olur böyle. Tamam, sevdiğim biridir ama bazen de böyle bu işten dolayı gerdiği bir şeyler de olabilir. Bir bak bakalım. Ha, benimle ilgili değil ama sohbetin getireceği yerler olur ya bazen. Orayla ilgili bir duygun var mı? Yok. Yok, rahatsın. Rahatım. Güzel. Çöz Beni'ye neden katılmak istedin? Neyi çözmek istiyorsun? Hayatımda bir kısır döngü. Yani hep bir yarım kalmışlık. Ve bundan kurtulmak istiyorum. Bir kısır döngü var. Var. Sürekli her şey yarım kalıyor. Bu Yani kısır döngüyle ilgili bir bilgi verir misin biraz, böyle örnek? Daha iyi anlamam için. Örneğin ikili ilişkilerde uzun süreli olmuyorum kız erkek arkadaşlar olarak da. Yani böyle bir sıkıntı. İş hayatım çok güzel giderken, her şey mükemmelken bir anda yoruldum dedim ve bıraktım gibi. İkili ilişkiden kastın yakın ilişki mi yoksa bir aşktan mı bahsediyorsun? Özel hayat mı? Özel hayatta zaten başarısızlık had safhada. Orada da var bir şey. O zaten. Bekar mısın? Bekarım. Bekarsın. O had safhada. Normal yakın arkadaşlıklarda da yani böyle bir anda güzel giden şeylerin böyle içine ediyorum. Heh, tamam. Burada bir şeyden bahsediyorsun. Yani edilgin bir duruş yok. Karşı taraftan dolayı kötü oluyorumdan ziyade etkin bir şey var sende. Evet. Sen diyorsun ki ben bozuyorum. Ben bozuyorum. Bir yere kadar geliyor ve ben bozuyorum. Ben bozuyorum. Tamam. Bir şeyler iyi gidiyor. Evet. Sen bozuyorsun. Ben. O zaman beyninde şöyle bir şey var. İyi gitmemeli. Alışık değil beyin bu kadar iyi olmasına. Muhtemel. Kötü bir şey arıyor beyin. Olumsuz bir şey olur. O zaman sana sorayım. O iyi gidiyor. Süre sonra onu böyle bozuyorsun dedin ya. Orada girdiğin duygu ne? Ne Başarısızlık. hissediyorsun? Başarısızlık. Başka? Bir parça özgüvensizlik. Özgüvensizlik. Biz Türk toplumunda rezil olmak Rezil olma korkusu. korkusu. Bunları hissediyorum. Başarısızlıkta kalacağım. Rezil olma duygusunda kalacağım. Başarısız olursam rezil olacağım. Başarısız olsam rezil olacağım. En iyisi böyle bırakayım. Çocukluğunda, ergenliğinde böyle rezil olmayla ilgili ne yaşadın? Çocukluk çok kopuk. Kopuk. Evet. Kopukluktan kasıt. Yani yok diyebilirim. Hatırlamıyor musun yoksa? Parça parça. Şu an hatırlayamıyorum. Çocukluk anılarımızı çok hatırlamıyorsak travmalarımız var demektir. Orada demek ki bazı zorlandığı şeyler var beyninin. Ya unutmaya çalıştı, kaçtı, bastırdı. Yok, hatırlayamıyorum. Yani bazı parça parça hatırladıklarım var. Onlar da çok da hoş anılar değil. Bir tanesini anlatır mısın? Mesela ilk geleni, beynini serbest bırak. Buna serbest çağrışım deniyor. Serbest bırakıp sağa sola bakabilirsin. Böyle aklına ilk gelen şeyi anlat bize. Şu an aklıma ilk gelen şey babamın cezaevinde ziyarete gittiğimdi. Kaç yaşındaydın? 3,5-4 arası. Kimle gittin? Babaannem, amcam, yengem. Yenge. Annen? Annem yok. Annen yok, öldü. Orada anıya bir bak. Cezaevinde ne oluyor? Annem ölünce babam cezaevine giriyor. Neden? Çünkü annemi babam öldürdüğü için. Anneni baban öldü. Kaç yaşındaydın o zaman? 3,5. Tam o yaşlar. Tam o yaşlar. Sen gördün mü bunu? Maalesef. Evet, gördüm. şahit oldun bu olaya. Evet. Yani ben baba dediğim anda babamın elinden bıçağı bırakışını hatırlıyorum. Başın sağ olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. O yaştaki, o acıyı yaşayan çocuğu bu yaşa kadar güzel bir şekilde getirdiğin için önce seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten kutluyorum seni. Yani herhangi bir insanın kaldırabileceği bir şey değil bu. Ama o çocuğu büyütmüşsün. Ben burayla ilgileniyorum şu an. Arada bir şeyler var, haklısın. Onları çözmek için uğraşıyorsun anladığım kadarıyla. Ama bu çocuk çok korkmuş. Çok. Çok korkmuş. Nasılsın şu an? Daha iyi ve cesur. Daha iyi ve cesur. Evet. Konuşabilmek mi iyi geliyor? Anlatabilmek mi iyi geliyor? Sanıyorum. Yıllarca hep bunu içimde yaşadım, içimde sakladım. Hiç kimseye anlatmadım. Çok kötü bir şeydi benim için. Yani bu kimse bilmez. Ve şu an bunu paylaşıp anlatıp içimden boşaltmanın verdiği rahatlığı yaşıyorum. Var, evet. Bir duygu boşalıyor. Evet. Çıkıyor. Çıkıyor Ağzından o çocuğun. Evet. Çocukken travmalar yaşadığımızda şimdi çocuk bir duyguya maruz kalıyor orada. Ya bazen direkt çocuğa yapılır ya da anne baba arasında olur, çocuk tanık olur buna. O evdeki ya da o olayın içindeki duyguların hepsi çocuğa geçiyor. Ama çocuk konuşamıyor ve bunu anlatamıyor. Yol bulmuyor bu.
Yetişkinler de anlamıyor çocuğu. Çocuğun içinde bekliyor bu duygular, beyninde. Büyüdüğümüzde bu duygular peşimizden gelmeye başlıyor. Sen şimdi onları bir çıkarıyorsun yavaş yavaş. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Bu da kıymetli bizim için. O anıya tekrar bakalım mı, ister misin? Olur. Ne dersin? Olur. Bir bakalım. Tamam. Bu başarısızlık, rezil olma, korku, iyi duyguda kalamama ya da iyi giden bir şeyi bozuyor olma öğrenilmiş bir şey. Sana ait değil. Tamam. Beyninde böyle bir şey var. Var. Döngüye sokuyor seni sürekli. Evet. Her şey kötü olacak. Her şey kötü olmak zorunda. Kötü olmak zorunda. Kötü olmak zorunda. Çocuk bir şekilde oraya getiriyor onu. Evet. Alıştığı duygu bu. Doğru. Şimdi bu çocuğa bakalım. Şu gözlerini bir kapatsan. Bir rahatla. Bir kapa. O anıya bir git. Neredesin? Evde. Evde. Anne baba sen. Annem çok silik. Yok gibi. Ne oluyor? Sürekli bir tartışma. Kavga ediyorlar. Sürekli. Çocuk çok kötü. Kavgayı anlayabiliyor mu? Ne oluyor? Neden kavga ediyorlar? Annem gitmek istiyor. Nereye? Babamı terk etmek istiyor. Tamam. Babam buna izin vermiyor. Misafir var bizim evimizde. Kalabalık böyle yemek sofrası. Hı-hı. Sonra Sen gelenleri anlat. Ne oluyor? teyzemle konuşuyor annem. Hı-hı. Devam et Telefon anlatmak. Ha? konuşması. Tamam. Ne konuşuyorlar? Teyzem sabah Türkiye'de olacağını söylüyor. Hı-hı. Kahvaltıyı beraber yapacağız. O sabah olmuyor. Ne oluyor? Jandarmalar geliyor. Tamam. Hiç sevmiyorum onları. Çok ürkütücüler. Beni alıyorlar, götürüyorlar. Nereye götürüyorlar? Adliye geliyor gözümün önüne. Beni tanık olarak kullanmışlardı. Şahit. Bir kadın var, kulağıma bir şeyler söylüyor. Hatırlayamıyorum ama neler söylediğini. Kadını da hatırlamıyorum. Bir duygu var orada. Bir his var. Yalan bir şey ama gerçek olmayan bir şey. Benden bir şey yapmam isteniliyor. Yoksa babam idamla yargılanacak. Olayın da tek görgü tanığı ben olduğum için. Söyleyeceğin şeyleri dikkat et diyor. Şunları söyle diyor. Evet, Babanın idam edilmemesi için. edilmemesi için. Çocuğa nasıl geliyor bu? Çok kötü, Kötü. utanç verici. Tamam. Tekrar kapa gözlerini. Şimdi kucağına bir şey vereceğim. Bu çocuk alsın bunu, tutsun. O güzel bir şey. Çocuğun seveceği bir oyuncak o. Ona bir sarılsın çocuk. Tamam. Çocuğa şunu öğret. Şu an kucağında yaşam var. Şu an kucağında yaşam var. Ona sarılarak. Ona sarılarak. Sarılsın ona iyice. Sen de ona sarıl. Tamam. Kötü hissettiğinde sakinleştirmemiş kimse onu. Kırmızı bir battaniyem vardı. Kırmızı battaniyen vardı. Onun ucunu koklayarak uyurdum. Ondan rahatsız oluyorlardı. Sonunda battaniyemi yok ettiler. Sana iyi duygu veren bir şeydi o. Evet. Onda annemin kokusunu alıyordum sanki. Battaniyede anne var. Anneden ayırıyorlar çocuğu. Çocuk nasıl şu an? Üzgün, Üzgün. Kimsesiz. yalnız. Yalnız. Jandarma götürüyor. Evet. Orada bir utanç var. Bir yerde daha utanç var. Baba anneye kızıyordu. Babam annemi çok kıskanıyor. Kıskanıyordu. Annenin kadın olması, güzel olması, güçlü olması, kendi kararlarını vermesi, gitmek istemesi babana iyi gelmiyor. Gelmiyordu. Gelmiyor. Bu duyguları da alıyor çocuk. Hepsini toparlıyor. O çocuğa biraz sarılabilir misin? Sadece sarıldığını hayal edebilirsin. Biraz sarıl o çocuğa. Ne söylemek istiyor çocuk? Korkuyor çocuk. Korktuğunu kimse görmüyor. 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 Kaybolmuş. Her işini kendi yapıyor ama. Her şey kendi yapıyor. Aferin o çocuğa. Ona söyler misin? Bu kadar güçlü olduğun için seni kutluyorum. Bu kadar güçlü olduğun için seni kutluyorum. Yıllarca seni görmedim. Yıllarca seni görmedim. Artık yanındayım. Artık yanındayım. En çok seni seveceğim. En çok seni seveceğim. Baban anneni öldürdü. Baban anneni öldürdü. Bu senin için büyük bir travma. Bu senin için büyük bir travma. Bunu birlikte aşacağız. Bunu birlikte aşacağız. Biraz daha sarıl. Nasıl geliyor çocuğa? İyi geliyor. Güzel. Onu iyice sakinleştir. Bu senin zemin duygun, tamam mı? Tamam. Yani çocuğun en dipteki duygusu bu. Yani senin en zemin duygun bu. Şöyle açıklayayım sana bunu. Çocuklukta yaşadığımız 7-8 yaşına kadar yaşadığımız olaylar, travmalar, yani zorlandığımız şeylerin duyguları beyne yerleşiyor, tamam mı? Bunlar bizim kaç yaşına gelirsek gelelim, yani bizim yüzeyde böyle genel mizaç dediğimiz, huy dediğimiz, karakter, kişilik dediğimiz, az önce de dedin ya sürekli aynı döngüye giriyorum. Evet. Bizi sürekli aynı döngülere sokup çıkaran kader duygusu gibi değil.
kaderi kelime olarak kullandım burada Evet. aslında ama hani deriz ya bazen çıkamıyorum ya hep aynı şeyleri yaşıyorum. Her insanın zemin duygusu başka. Seninkinde ölüm var, yalnızlık var, anlaşılmama var, başarısızlık, işte rezil olma. Şimdi sana bazı bilgiler vereceğim. Ama beni hem sen hem de o çocuk dinlerse Tamam. güzel olur. Tamam mı? Oturduğunda şey dedim. Heyecanlandım. Çok normal. Sağlıklı. Bir duygu daha sordum. Başarısızlık ve rezil olma dedim. Bu rezil olma sana ait değil. Tamam. Bu rezil olma. Baba anneyi kıskanıyor. Büyük bir ihtimalle annenin kadın olması, özgür olması, istediği ilişkiler, işte arkadaşlık, dostluklar bunlar babana rahatsız ediyor. Yani annen görünür olduğunda baban kötü oluyor. Tekrar söylüyorum. Annen görünür olduğunda baban kötü oluyor. Babana kıskançlık geliyor ve işte bir patoloji var babanda. Öldürme duygusu çıkmış ortaya. Çünkü baban şunu düşünüyor büyük bir ihtimalle. Rezil edeceksin beni. El aleme rezil edeceksin beni. Nasıl geliyor bu söylediklerim? Çok gerçek. Şimdi annen istediği gibi giyinebilir. Bütün kadınlar öyle. Annenin giyimi bile babanı rahatsız eder. Başka erkeklerle sohbet etmesi rahatsız eder. Babanda o var. Rezil olma. Rezil olma. O zaman şunu söyleyeceğiz. Görünür olursan rezil olursun. Görünür olursan rezil olursun. Baba da istiyor ki yani karısı kimse görmesin. Aynen. Karısının dişiliğini kimse görmesin. Eskiden böyleydi erkekler. Hala da var da bazıları. O çocuğa söyle. Sarıl tekrar. İstediğin kadar görünür olabilirsin. İstediğin kadar görünür olabilirsin. İstediğin gibi bir kadın olabilirsin. İstediğin gibi bir kadın olabilirsin. Annenin hikayesinde bu yoktu. Annenin hikayesinde bu yoktu. O kendi hikayesini yaşadı. O kendi hikayesini yaşadı. Senin hikayende Senin hikayende görünürlük görünürlük kötü bir şey değil. kötü bir şey değil. Sen mesela ne iş yapıyorsun? Asıl mesleğim aşçılık. Ay, çok güzel. Yaptın mı? Yapıyor musun? 6 yıl işletmem vardı, işlettim. Çok güzel. Ne zaman bıraktın? Geçen görünür yıl Mayıs olunca mı ayında bıraktım. Artık insanlar İnsanlar işte ne? Şükriye, hadi Şükriye bize şunu yap, sosyete mantısı yap, çiğ börek yap. Sıkıldım ve bıraktım. Başarılıydın. Evet. Tamam. Söyle o çocuğa şimdi. Sevdiğin şeyleri Sevdiğin şeyleri yaparken yaparken çok tanındığında çok tanındığında işler karışıyor. işler karışıyor. İnsanlar seni işgal etmeye başlıyorlar. İnsanlar seni işgal etmeye Sen başlıyorlar. de sıkılıp bırakıyorsun. Sen de sıkılıp bırakıyorsun. Çocuğa söyle. Annen öldüğünde Annen öldüğünde bütün akrabaların işgal etti seni. bütün akrabaların işgal etti seni. Sana hep ne yapman gerektiğini söylediler. Sana hep ne yapman gerektiğini söylediler. Nasıl geldi? Çok gerçek. Öyle miydi? Kimler yapıyordu en çok? Babamın sülalesi. Hmm, Ben hiçbiriyle görüşmüyorum çok şükür. güzel. Bir iradenle karar aldın. Evet, Görüşmüyorsun. Güzel. görüşmüyorum. Sana iyi gelen şeyleri tut hayatında. Kötü geliyorsun. Annemin tarafıyla da babamın tarafıyla da. Ne güzel. Kendi tarafınla görüşüyorsun. Sadece evet, Tamam. Kendi taraflarını yaratıyorsun. kesinlikle. Bravo. Söyle o çocuğa şimdi. Küçükken bu böyleydi. Küçükken bu böyleydi. Artık büyüdün. Artık büyüdün. İstediğin kadar görünür olabilirsin. İstediğin kadar görünür olabilirsin. Güzel. Şimdi aşçılığı buraya parantez açıp bırakıyorum. Başka neleri bıraktın? İyi giden bir şeyler. Mesela aşçılığı bıraktın. Sonra ne yaptın? Mesela iyi giden bir arkadaşlığım, dostluğum vardı. Onu da bıraktım. Hatırlıyor musun? Ne oldu da bıraktın? Bir şey zorlamış orada mesela. Bir bilgi ver bize. Hangi aşamasında, neye dönüştüğünde ilişki bıraktın? Onun yanında kendimi çok rahat hissediyordum aslında. Fakat bu çok rahat hissetmek beni rahatsız etti. Çok rahat hissetmek. Evet. Tamam. Çocuğa söyle şimdi. Çok rahat bir ortamda büyümedin. Çok rahat bir ortamda büyümedin. Beynin sürekli sorunlara alıştı. Beynin sürekli sorunlara alıştı. Hep kötü bir şey olmak zorunda. Hep kötü bir şey olmak zorunda. Mutlu anları Mutlu anları algılayamıyorsun. algılayamıyorsun. Sana tuhaf geliyor. Sana tuhaf geliyor. İstediğin kadar iyi hissedebilirsin. İstediğin kadar iyi hissedebilirsin. Bunu sana öğreteceğim. Bunu sana öğreteceğim. Güzel. Arkadaşlıkta da bir şeyler iyi gidince bozmuşuz. Evet. Ha. Çocuk o zaman hep böyle bitişlerle ilgileniyor. Evet. Bitsin. 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 Yalnız kalayım. Evet. Ölüme gidiyor yine bak. Yalnızlık. 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 Tamam. Nasıl geliyor bu konuştuklarımız? Çok iyi geliyor. Güzel. Fark edebiliyorsun onu da. Evet. Tamam. Şu sıralar neler yapıyorsun mesela kendinle ilgili? İşler Ben- güçler anlamında. İş anlamında hiçbir şey yapmıyorum. Bir durdurdun kendini. Durdurdum. Hı hı. Düşünüyor musun yoksa hiç çalışmayı düşünmüyorsun? Düşünüyorum ve çok özledim. Fakat nereden başlamam gerektiğini bilemiyorum. Bilemiyorsun. Nasıl başlayacaksın? Nasıl başlayacağım? Hı. Ne zaman? Nerede? Nasıl? Yine aynı iş mi? Onda çok başarılıydım. Bayağı başarılıymışsın. Evet. Sana gelip senden bir şey istiyorsa şunu yapmayayım bir şey var orada zaten. Evet. Güzel. O çocuğa o hediyeyi verecek misin? Ödülü hak ettiğini. Vereceğim. Verecek misin? Güzel. Onun isteği yaşamda kalmak.
Evet. Ama çok küçük yaşta ölümle tanıştı çocuk. Yani paternde, zeminde o var. O var. Aynen. Evet. Aha. Ya yaşayacağız ya öleceğiz. Evet. İkisinden birisi. Yaşamayı belirten güzel şeyler oluyor mesela. Onlar da garip geliyor çocuğa. Tuhaf geliyor. Hı-hı. Bir şey değiştirmek istesen ya da şunu istiyorum, bunu istiyorum dediğin ne var? Böyle bir iki cümleyle söylemek istesen. Hayatınla ilgili. Şunu istiyorum, bunu yapacağım. Bir cümleyle bir niyet et desem ne dersin? İş hayatıma geri dönmek isterim. İş hayatına geri dönmek isterim. Ve daha istikrarlı, Tamam. başarılı olmaktan korkmam. Olmadan devam ederim yoluma. Başarılı olursan ne olur? Kötü, Nedir? Kötü olan ne olur? mutsuzluk, üzüntü. Başarıda niye kötülük geliyor? Onu söyle bana. Güzel bir şeyler olduğunda ben hep üzülüyorum. Üzülüyorsun. Söyle o çocuğa. Güzel şeyleri annenle yaşamayı öğrendim. Güzel şeyleri annenle yaşamayı öğrendim. Annen artık yok. Annen artık yok. Hiçbir şey güzel gelmiyor sana. Hiçbir şey güzel gelmiyor sana. Annensiz mutlu olmak, Annensiz mutlu olmak, annensiz başarılı olmak annensiz başarılı olmak sana iyi gelmiyor. sana iyi gelmiyor. Senin başarılarını Senin başarılarını annen görsün istiyorsun. annen görsün istiyorsun. Gel biraz sarılacağım sana. Gel. Bazı şeylere kader diyebiliyoruz. Bazı şeylere şans diyoruz, şanssızlık diyoruz. Hiçbir kelime, hiçbir yaklaşım bazı acıların nedenini açıklamıyor. Farkında mısın? Evet. Hiç tatmin olmuyor içimiz. Ama çok büyük acılar çeken, çok büyük travmalar yaşayan insanların da çok büyüdüğünü biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyor musun? Evet. Tamam. O zaman bu çocuğa bir yaşam anlamı lazım ya. Evet galiba. Yani yaşama bağlayacak bir anlam lazım. Şimdi anne babamız olsa hayatta ya da illa anne babaya da gerek yok. Yani şu anlamda çoğu insan anne babası hayatta olmayabiliyor. Anne baba var ama yok. Biliyorsun. Benimkiler yok. Yani ikisi de. ya da şöyle varlar ama psikolojik olarak yoklar. Yoklar, evet. Çocuklar yaşarken belli bir yaşa kadar anne baba görüyor başarılarını ve başarısızlıklarını. Sonra çocuk bir yaşam anlamı belirliyor kendine, bir yol belirliyor. Şu işi yapacağım, bunu yapacağım, bunu edeceğim. Ve yaşamla bir bağ kurması lazım. Anne yaşam demek, tamam mı? Tamam. Anne yaşam demek. Evet. Baba da yaşamın içinde ulaşacağın madden yolculuklar, kariyer yolculukları, sosyal ilişkiler demek. Sen bu çocuğa annesi ve babası olmadan çok güzel bakmışsın. Kesik kesik bakmışsın. Evet. Bir yere kadar getirmişsin, tekrar buraya almışsın. Bir yere kadar getirmişsin, tekrar buraya almışsın. Bir yere kadar getirmişsin, tekrar buraya almışsın. O diyor ki artık burada kalayım ya. Ha? Sanıyorum. Hak ediyor. Kesinlikle hak ediyor. Kendine ebeveynlik yapabilme. Şimdi nasılsın? Daha iyiyim. Daha iyisin. Sohbet etmek iyi geliyor. Evet. Ha? Sizinle konuşmak iyi geldi. Bana da seninle konuşmak iyi geldi. Dertleşmek çok iyi bir şey. Çok. Anlayan biri Çok olursa kıymetli. karşılıklı. Kıymetli, evet. Onun da ihtiyacı var. Buna dertleşememiş çocuk. Başarı, görünür olmak, iyi hissetmek, mutlu olmak. Çok güzel. Çok güzel. Güzel diyebildin. Evet. Güzel. Sohbetiyken bir kahve içelim. Ne dersin? Tamam. Kahve güzel geliyor bu şeylere. Evet. Ki sohbetlere. Tadı da güzelse böyle bir şey biliyor musun? Kendinle sohbet etmek. Kendini seviyor musun? Sevdiğimi zannediyormuşum. Ha, Aslında sevmiyormuşum. öyle mi? Evet. Zannediyormuşum dedin Onu orada. fark ettim. Ha. Yani böyle dışarıdan bakıldığında o kendini çok seviyor Şükrü'ye, çok megaloman. Fakat geçenlerde bunu fark ettim ki Hı hı. yani ben kendimi sevmiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyordun peki? Sevmemişim. Sevmemişsin. Ama dışarıda gözüken severmiş gibi. Hı hı. Ve kendime hep üzülmüşüm. Acımışım. En derinde. En derinde. Hı. O yalnız çocuğa. Evet. Ona geliyor. Hı. Buna. Büyüyoruz. Tabii ilişkiler kuruyoruz. Başarılar. Yani başarısızlıklar, bir sürü şey var ama içeride bu var. Bu var. Evet. Ha. Bunun biraz neşeye de ihtiyacı var sanki. Galiba. Oynayamamış olabilir mi çocukluğunda böyle? Hani mutlu oyunlar vardır ya mesela çocuk atar kendini rahat ve özgürdür. Çok oyun oynuyordum. Nerede oynuyordun? Bahçede. Hı. Bahçeli bir evimiz vardı bizim. Hayvanlarımız falan Anneden vardı. sonra? Anneden sonra. Kimlerle birlikteydin orada? Babam, kuzenlerim. Hı hı. Babamın sülalesi inanılmaz geniş. Yazın bir gelirlerdi. Baban cezaevine girdi. Girdi. Ne kadar kaldı orada? 3,5 yıl. 3,5 kaldı. Rahşan affında çıktı. Rahşan affından çıktı.
Babayla ne kadar yaşadı? Babam 8 sene önce vefat etti. İlişkin nasıldı? Son zamanlarda iyi değildi. Çocukken çok düşkündüm ben her şeye rağmen. Sonra uzaklaştım. Çok otoriter bir adamdı. Sana müdahale ediyor muydu annene yaptığı gibi? Evet, her şeyime karışırdı. Mesela? İşte mesela okul okumamı hiç istemedi. Okumanı istemedi. Başka? Okuyup dedi, Ne olacaksın? orospu mu olacaksın Orospu dedi mu başımıza. olacaksın? Konu bu. O zaman şunu söyleyeyim sana. Okumak, görünür olmak demek. Değil mi? Evet. Yani bir mesleğin, bir işin olacak, ilişkilerin olacak. Evet, ve görünür olacaksın. Baban için bütün görünürlük orospuluk demek. Evet. Evet. Sohbetin başındaki rezil olmayı anladım şimdi. Şimdi anladım. Burada kameralar var ve görünür olacaksın. Kendi işinde de zaten çok görünür olacakmışsın belli. Çok. O çocuğa söyle, istediğin kadar görünür olabilirsin. İstediğin kadar görünür olabilirsin. Bu seni kötü bir insan yapmaz. Bu seni kötü bir insan yapmaz. Kötü bir kız yapmaz. Kötü bir kız yapmaz. İyi de olabilirsin, kötü de olabilirsin. İyi de olabilirsin, kötü de olabilirsin. İkisi de senin kararın. İkisi de senin kararın. Başarılı ve görünür olduğunda ve görünür olduğunda başına kötü şeyler gelmeyecek. Başına kötü şeyler gelmeyecek. Sıkıntılar gelirse birlikte çözeceğiz. Sıkıntılar gelirse birlikte çözeceğiz. Tamam. Şimdi oturuyor bir şeyler. Niye iyi giden şeyleri bozdu? Ne oluyor söyleyeyim? İyi gidiyor. Arkadaşlık, iş, evet. aşçılık. Büyük bir ihtimalle o iş serüveninde daha çok biliniyorsun. Konuşuluyorsun. Dipten o patern duygu var ya, dipten babanın duyguları geliyor. Evet. Güvenilir olma. Aşağı çekiyorsun. O iyi şeyi kesiyorsun orada. Kestiğin an bu çocuk çıkıyor ortaya. Biz bu çalışmayla aslında o çocuğun duygularını düzenliyoruz. Evet. Yani babadan geçen kötü duyguları yerini değiştiriyoruz. Yeni bir şey yapıyorsun ama sen olarak yapıyorsun ona işte. Bu memlekette biz içimizdeki çocuğu sevmeyi öğrenmeden yaşayıp ölüyoruz, biliyor musun? Bunu fark ettim. Ettin değil mi? Senin gibi insanlar bir de travmaları olana daha derin bakar. Daha şeye gözlemler hayat. Herkesin baktığı yerden bakmaz. Bakar ama hani başka bir açısı vardır her zaman. Çok sevilerek büyütülen insanlar değiliz biz. Günün sonunda şeyle karşılaşıyorsun işte. Kendini sevmeyi öğren. Yani yüzleşmemiz en önemli gerçek herhalde bu olsa gerek. Demek bunları çözüp başarılı ve görünür olmak istiyorsun. Sanırım evet. Ha, güzel. Asıl noktaya geliyor muyuz yavaş yavaş? Geliyoruz galiba. Görünür olalım, başarılı olalım. Bu arada başarısı olma hakkında var. O ayrı. Ama görünür olalım artık. Herkes görsün o çocuğu. Nasılsın? Heyecanım yok. Gitti. Güzel. Daha iyiyim. Utanma duygum da yok şu an. Azaldı mı? Azaldı. Güzel. O kadar kötü bir şey değilmiş yani. Değil. Ama yaşamda tabii bunları konuşuyoruz. Deneyimleyeceksin evet. bunları. Teker teker, yavaş yavaş. Gündelik yaşamını anlat bana. Bir günün nasıl geçiyor? 2 tane kızım var. Aa, öyle mi? Tabii. Çok güzel. Kaç yaşındalar? Büyük kızım 17. 17 yaşında kızın mı var? Evet. Sen bunu bir daha takdir eder misin? Seni kutluyorum. Seni kutluyorum. İyi bir anne olduğun için. İyi bir anne olduğun için. Güzel. Umuyorum iyi bir anne olmuşumdur. Yani ben en azından görebiliyorum. Yani bu konuda yılların deneyimim var bende. Küçük kızım da 11 yaşında. 11 yaşında. Genelde günüm onlarla geçiyor. Hı-hı. 2 tane de kedim var. Güzel. Biri erkek, biri dişi. Hı-hı. Ayrıldın eşinden herhalde. Ayrıldım. Güzel. En doğru kararı. Tamam. Ayrılmakta, evlenmekte ikisi de normal şeyler. Hı-hı. Yoğun bir şekilde kızlarınla birliktesin. Evet. Hı-hı. Sabahları erken kalkar, yürüyüş yaparım. Bu bir alışkanlık mı? Alışkanlık. Bunu seviyorum yapmayı. Sonra eve gelirim, kahvemi yaparım. Hı-hı. Bu esnada çocuklar uyuyor olur. Kahvaltılarını hazırlarım. Sonra onları uyandırırım. Kahvaltı ederiz. Nasıl uyandırıyorsun onları? Öperek. Gerçekten mi? Evet. Wow. Onu da söyle. Öperek. Anneyle babayla büyümedin. Anneyle babayla büyümedin. Hı-hı. Ama çok güzel annelik yapıyorsun. Ama çok güzel annelik yapıyorsun. Herhalde evcilik oyunlarında öğrendim bunu. Herhalde evcilik oyunlarından öğrendim bunu. Oynar mıydın yoğun bir şekilde? Yani oynuyordum. Hı-hı. Hatta 15 yaşına kadar ben oynadım. Bravo. Helal olsun ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence belli bir yaşa kadar çocuklar okula gönderilmemeli. Gönderiliyorsa bile sürekli böyle 10 yaşına kadar oyun oynamalı çocuklar. Kesinlikle. Yani bu eğitim sistemi, bu da genelde de öyle. Nedeni söyleyeyim. Çocuklar oyun oynarken içlerindeki kötü duyguyu atıyorlar aslında. Yani nöronlar var bizim beynimizde. Hı hı. Evdeki o kötü enerji dediğiniz ya da annenin babanın travmaları çocuğa geçiyor ya. Nöronlarda enerji birikiyor. Tamam mı? Duygu yükseliyor. Bazen böyle olur ya. O duygu yükseldiğinde nöronlar o enerjiyi kollara ve bacaklara verir. O yüzden çocuklar hareketli olurlar. Oyun oynarlar,
senin yaramazlık dediğin şey aslında çocuğun duygu boşaltmasıdır. Keşke çocuklar böyle 9-10 yaşına kadar bırak okul eğitimi. Yani biraz duygu boşaltarak oynayarak yaşasalar. Evet. Kesinlikle. İşte bak memleket 50 yaşına geliyor işte. Çocuk ya oynayamamış. Tuhaf oynuyor. Doğru. Güzel. 15 yaşına kadar oyun oynadın. Oynadım. Çok iyi. Ve şu an büyük kızım da hala oyun oynar. Çok güzel, çok güzel. Kardeşiyle birlikte oynuyorlar. İki kızından hangisine daha çok üzülüyorsun? Derinleşiyorsun baktığında. Biri var anladığım kadarıyla. Büyük olan. Büyük olan. Ne derinleştiriyor seni ona baktığında ya da düşündüğünde? Onda anneliği bilmiyordum ve 21-22 yaşında anne oldum. Biraz üzdüm ben onu. Üzdün. Nasıl üzdün? Zorla yemek yedirerek. Tamam. Zorla uyutarak. Biraz bunları yaptım. Tamam. Ama sürekli değil. Bir dönem. Sen çocukken zorla kim uyutuyordu seni? Ya da zorla yemek yediren? Ye kızım, ye kızım. Hatırlamıyorum. Annenden sonra akrabalarındasın. Evet. Birileri sürekli sana şey yapıyor. Hadi uyu. Ye. Uyu. Hatırlıyor musun? Yengemlerdeydi. Yengenlerde. Nasıl yapıyordu bunu? Şiddetle. Şiddetle. Dövüyorlar mıydı seni? Evet. Yemek yemen ya da uyuman ya da... Her şeye. Her şeye. Neden oturdun diye döver. Ayağa kalkarsın niye ayaktasın diye döver. Döverdi. Tamam. Kötü duyguları sana atıyordu yenge. Evet. Öyle ona. Yengen sana annelik yapmak istemiyordu. Yengen sana annelik yapmak istemiyordu. Zorunlu yaptı. Zorunlu yaptı. Bu duyguyu da sana boşalttı. Bu duyguyu da sana boşalttı. Sen uyumak istemiyordun. Sen uyumak istemiyordun. Zorla uyuttu. Zorla uyuttu. Oturmak istemiyordun. Oturmak istemiyordun. Zorla oturttu. Zorla oturttu. Yemek yemek istemiyordun. Yemek yemek istemiyordun. Zorla yedirdi. Zorla yedirdi. Kendi duygularını bastırdın. Etrafındakilere göre yaşadın. Etrafındakilere göre yaşadın. Onlar ne istiyorsa oldu. Onlar ne istiyorsa oldu. Artık buna gerek yok. Artık buna gerek yok. Sen ne istiyorsan o olacak. Sen ne istiyorsan o olacak. Büyüdüğünde anne olacaksın. Anne olacaksın. İlk çocuğunu kendi çocukluğuna karıştırabilirsin. Kendi çocukluğuna karıştırabilirsin. Bu normaldir. Bu normaldir. Travmasız anne baba yoktur. Travmasız anne baba yoktur. Mükemmel yetişen çocuk yoktur. Mükemmel yetişen çocuk yoktur. Her anne biraz. Her anne biraz. Her baba biraz. Her baba biraz. Kötü duygu verebilir. Kötü duygu verebilir. Bu seni kötü anne yapmaz. Bu seni kötü anne yapmaz. Bu bilgi de kalsın ama tamam. Tamam. O zaman yetişkin Şükriye'ye söyleyeyim ben bunu. Bir şeyi fark ettin. Ondan sonra kendinde onu değiştirdiğinde çocuğun beyninde de o değişiyor. Tamam mı? O zaman bu çok güzel. Aynen. Yani gerçekten travmasız ya da mükemmel insan yetiştirmek diye bir şey yok. Biz insanız. Bunun sebebi ne anlatabilirim? Neden bu böyle oluyor? Çocukken aramız kimle çok iyiyse ve kimle çok kötüyse beyin ikisini de içine alır. Çok iyi, aramızın çok iyi olduğu insanın da özelliklerini alıyoruz. Çok kötü olan insanların da özelliklerini alıyoruz. Şimdi bu özellik duruyor. Diyelim ki sen benim annemsin. Ben küçük bir çocuğum. Sen bana işte atıyorum psikolojik şiddet uyguluyorsun. Tamam mı? Kızıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, dışlıyorsun filan. Bunu sık yapıyorsan şimdi ben mağdur oluyorum çocuk olarak. Sen benim için bir zalimsin aynı zamanda. Bana iyi gelmiyor yaptığın şeyler. Seni de içime alıyorum. Kendim de yani içimde hem mağdur hem de zalim var. Büyüdüğümde ne oluyor biliyor musun? Bazı ilişkiler kurup kendimi mağdur ediyorum. Bazı ilişkiler kurup kendimi zalim ediyorum. Anlatabildim mi? Evet. Sen şimdi zaten yani maşallah kendini geliştiren bir insansın. Bunu fark ettin. Şimdi sen bunu fark ettin. Tamam artık ben bunu değiştireceğim dediğinde ve bu yola çıktığında çocuğun beyninde de onlar gidiyor. Şimdi çocuklar anneyi kopyalar yani annenin babanın beynini. Sendeki değişim hepsi ona. Diyeceksin nasıl oluyor bu? Sihirli bir şey mi? Değil. Şimdi sen bir mimikle bakıyorsun. Duyguların var değil mi? Evet. Yani oturuşun, bakışın, kızdığın şeyler, mutlu olduğun şeyler, sinirlendiğin şeyler, verdiğin tepkiler. Kendinle çalıştıkça mimiklerin değişmeye başlıyor. Dün ufacık bir şeyde bağıran kadın sakin sakin durmaya başlıyor. Çocuk bu sakinliği almaya başlıyor, kopyalıyor. Evet ve buna benzer bir şey yakında yaşadık biz. Nasıl bir şeydi? Yani normalde eski Şükriye buna çok sinirlenirdi. Evde bir olay yaşandı. Ve benim hiç tepki vermemem. Büyük kızım Elif anne iyi misin? Senin burada kızman lazım anne. Ama bir şey demedin. Ha olabilir. Hayatın içinde olasılık da var. Olumsuzluk da var. Normal. Ha. Şaşırdı. Şaşırdı. Bak neyi çözmüşsün orada. Kız sana diyor ki anne hayırdır kızmadın ya da hani eleştirmedin. Bunu bekliyor gördün mü? Evet. 20 sene sonra senin şimdiki halin gibi, eski halin gibi olacaktı. Yani. İyi gidiyor ya bir şey. Bozulması lazım. Oturdu mu? Evet. İyi gidiyor bir şey. Burada kötü bir şey olması lazım. Evet. Yakaladın mı? Yakaladım. Şimdi senin kızın şunu öğreniyor. Kötü bir şey değil. Çözülür, yapılır, halledilir. Sistemin nasıl çalıştığını anlayalım diye anlattım oraya.
Şimdi oturdu. Oturdu mu? Evet, çok güzel oturdu. Güzel. İyi geldi mi sana? Çok iyi geldi. Çok. Küçük şıkla. Nesneler, oyuncaklar önemli çocuklar için. Bizim Evet. için de önemli. Onlardan duygu da alıyoruz. Senin battaniyen gibi. Onun kokusu gibi. Evet. O anne senin için. Onu bile yani yok ettiler ya. Hı hı. Onu bile yok ettiler. Bir şey daha geldi. Paylaşayım mı? Beynin diyor ki bir şeyler çok iyi gidiyor ya. Eninde sonunda bitecek, yok edecekler. İyi şeyler kalmayacak gibi. Elimden alınacak. Anne hayat elimden alacaklar. Bu duygu geliyor. En dipte. Artık bu çocuğa öğretelim bence. Öğretelim. Kimse Kimse senin senin bir şeyini elinden almayacak. bir şeyini elinden almayacak. Buna izin vermeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim. Ben her zaman yanında olacağım. Ben her zaman yanında olacağım. Ona sarılıp hissedip konuşur musun? İyice sarıl ona, hissedip konuş ona. Mutlu olmak senin hakkın. Mutlu olmak senin hakkın. Bunu kimse elinden almayacak. Bunu kimse elinden almayacak. Bir gün Bir gün bir yerde bir yerde biriyle biriyle bir zorluk yaşarsan bir zorluk yaşarsan ben oradayım. ben oradayım. Senin hakkını savunacağım. Senin hakkını savunacağım. Çocuğun hayatı kucaklaması lazım. Onu da öğretelim bence ona. Yaşayacak mı, ölecek mi? Yaşamı açmamız lazım ona. Küçükken hatırlıyor musun? Nasıl otururdun? Nasıl dururdun? Bir hal vardır ya bir çocuğun. Ben sana desem ki küçük kızını düşün desem onun bana profilini çizersin. Şöyle bir kızdır. Yani atıyorum hareketlidir. Şöyle oturur, böyle durur. Bir şey verirsin bana bir bilgi. Senin çocukluğundaki o küçük kız nasıldı? Duruşu, beden dili. Bacaklarımın böyle Gösterebilir misin? tabii. Şöyle. Şöyle. Hep öyle mi dururdu? Hep böyle. Şu şekilde dururdu. Eller böyle. Böyle. Tamam. Kapatıyor burayı. Evet. Birilerini dinliyor çocuk. İçe dönüyor bak sürekli. Sürekli bir içe dönüş var. Kendini böyle kapama. Var. Çok görünmeyeceksin. Bir kapama var. Bu çocuğu yaşama biraz açmak lazım bu çocuğu. Zamanı gelmiş gibi. He? Gibi. Tamam. Orada var mı bizim tebeşirimiz? Bak. Yaşamak istiyorum. Nasıl? İçine bir şey koy desem. Ben salt bir yaşamaktan bahsettim ama nasıl yaşamayı sen doldur. Senin kelimelerin önemli. Yaşamak istiyorumla ilgili bir cümle koyun. Evet yani hani nasıl yaşamak? Bula bula yaşamak istiyorum. Gibi. Burada duralım. Korkmadan. Evet. Olumsuz kelimeyi içinde kullanmadan onu olumluya çevirip nasıl yazabilirsin? Onun da sebebini söyleyeyim sana. Korkma dediğinde, oturma dediğinde, yapma dediğinde ilk emir kipi var ya otur, Tamam. yap, kork. Beyin onu alıyor. M, ma gibi ekleri beyin siler. Oturma oraya dediğinde çocuk daha çok oturur. Ama çocuğa şunu söylersen şuraya oturabilirsin dediğinde çocuk ne yapacağını bilir. Korkmadan yerine yardımcı olmamı istersen Evet. cesur diyebilirim. Tamam. Daha cesur. Daha diyebilirim. cesur. Evet. Olumsuzu kullanmayıp olumluyu kullanalım. İstiyorum. Güzel. Sevdim. Gel cesareti konuşalım biraz. Bir iki dakikada. Ne dersin? İyi olur. Cesaret. Yakıştı oraya cesaret. Cesaretin içinde biraz öfke var. Öfke sağlıklı bir şey. Olması gereken bir şey. Öfke dengeliyse, dengedeyse biz cesur oluyoruz. Aşağıdaysa korkak oluyoruz. Çok fazlaysa saldırgan oluyoruz. Toplumda görüyorsun. Evet. Yani hani bir bakıyorsun ki öfke çok yüksek saldırıyor oraya buraya. Bazen ağzıyla saldırır, bazen hareketleriyle. Hiç kullanmıyorsa hakkını arayamıyor korkak. Dengedeyse cesaret çıkıyor ortaya. Korkuların en aşağıda, öfken aşağıda duruyor yani paterninde, en dipte. Bu öfke kime ait biliyor musun? Babana. Babama ait. Bana ait değil. Sana ait değil. Babanın anneye olan öfkesi. Tamam mı? Büyük bir ihtimalle bu babanın da biraz korkak demeyeceğim ama hani saldırgan yapmış. Saldırıyor ya anneye. Evet. O saldırının en dipteki hali korku. Korkusu da rezil olma korkusu. Oturuyor mu şimdi? Oturuyor. O rezil olma korkusunu saldırgan yapıyor. Senin beyninde diyor ki rezil olursam olay çıkar. Evet. Baba söyle ona. Artık babanın kötü duygularını taşımana gerek yok. kötü duygularını taşımana gerek yok. Yok. Kimse seni Kimse seni sen olduğun için sen olduğun için öldürmeyecek. öldürmeyecek, Rezil etmeyecek. rezil etmeyecek, Saldırmayacak. saldırmayacak. Bu babanla annenin hikayesiydi. Bu babanla annenin hikayesi. Senin değil. Senin değil. Ben sana yeni hikayeler yazıyorum. Ben sana yeni hikayeler yazıyorum. Daha cesur hikayeler yazıyorum. Daha cesur hikayeler yazıyorum. Daha iyi hikayeler Daha yazıyorum. iyi hikayeler yazıyorum. Hep yanında olacağım. Hep yanında olacağım. O çocuğa yaşamayı açalım biraz. Yaşam alanı açalım ona.
Şöyle rahat bir pozisyon al, alan aç ona. Şöyle oturuyordu, hatırlıyor musun? Demin gösterdim. Ona bir rahat bir pozisyon belirle. Kendini rahat hissedeceğin bir şekil. İyi misin? İyiyim. Al o çocuğunu da yanına. Heh. Bu sensin. Ona söyle, sen kızlarımdan, hayatımdaki diğer insanlardan daha değerlisin. Önce sen. Sen. Bir daha söyle. Önce sen. Son kez söyle. Önce sen. Sen. Sana yaşamla ilgili alan açıyorum. İstediğin bedeninle yapabilirsin. Sana yaşamla ilgili alan açıyorum. Artık ölmene gerek yok. Hı-hı. Mutlu olman için elimden geleni yapacağım. Tamam. Nasılsın şimdi? Çok iyiyim. Çok iyisin. Çok iyiye de alışık değilsin ama şimdi sen. Değilim ben şimdi. Birazdan dağılır. Onun sebebini de söyleyeyim, toparlayayım. Çocuklukta ben de travmalı biriyim. Anlayabiliyorum yaşadıklarını. Eşiklerimiz farklı ama duygularımız aynı. Keşke insan ister ki çocuklukta iyi duygular yüksek olsa hep. Ama kötü duygular yüksek olduğu için o duyguların yükselmesi kötü bir şey olacak hissi veriyor bazen, tamam mı? Onunla alakalı. Yani eşiğinden yukarı çıktı mı mutluluk da rahatsız ediyor. Evet ediyor. Tedirgin ediyor. Alışık değil. Bu duygular yükseldiğinde lütfen o içindeki küçük kız çocuğu var ya, mis gibi. Yani mis gibi bir çocuk var. O çocuğa temas edebilir misin bundan sonra? Ederim. Dokunman, sarılman. İlk önce onu uyandıracağım. Güzel. İlk önce onu uyandır, sonra kahveni iç. Konuşan bir tarafım var ya, onu da böyle sakin sakin koyarsan akşamları. Akşamları uyuyamamamızın sebebi gece 12 ile 2 arası beynimiz çocukluk dönemine gidiyor. Özellikle 0-2-3 yaşa gider beyin. O dönem nasıl geçtiyse şimdiki yaşımızdaki geceler de aynı duyguyla geçiyor. Örnek vereyim, 0-3 yaşındayken sen evde anne baba hep kavga ediyorsa o duygu biz 40'a da gelsek, 50'ye de gelsek, 30'a da gelsek gece 12'de o duygu tekrar geliyor. Küçücük bir çocuk yan odada anne baba kavga ediyor. İçeride kötü duygu var. Birinin gelip bu çocuğu sakin ol, hadi uyu, geçecek bunlar demesi gerekiyor. Sakinleştirilmemiş, anlaşılmam. O zaman akşamları ben biraz onu yapsam ona. İyi gelir. İyi gelir mi? Uyur. Uyur. En azından. O yüzden en kötü düşünceler akşam gelir ya. Evet. Gelsin o düşünceler. Anılar gelsin ama sen yine o çocuğu sakinleştir. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sarılayım sana, gel. Çocuğu da al. Çocuğu. Tamam, aramıza alalım. Şifa olsun. Ben teşekkür ederim. Bana kendini açtığın için, bu çocuğa alan açtığın için. Bir de gücünü kopyaladım farkında olmadan. Tamam mı? Aldım, ben öyle sevdiğim şeyleri alırım orada. Bu çocuğu bu yaşa bu şekilde, güzel bir şekilde getirdiğin için. Ben teşekkür ederim. Seviyesi bir çocuk. Yanına götürmek ister misin? Yani... Buradan sana bir hatıra olsun. Olur mu? Ama kızlara verme, sana verdik mi? Tamam mı? Sen bilirim, sen gidersin onlar mutlu olsun diye onu öncelik edersin. Yenisini alırım hocam onu. Tamam, onlar isterse okey. Ama bu senin olsun. Bu benim olsun. Tamam. İçindeki çocuğa hediye ediyorum ben onu. Tamam. Küçük bir Şükriye var. Ona hediye ediyorum. Ona hep sarılsın. Tamam. Sen de ona eğer sarıldığında onu hisset, olur mu? Olur. Sana bir de onun dışında biraz rahat uyuman için, kendini iyi hissetmen için doğadan çaylar vereceğim. Tamam. Bitki çayı seviyor musun? Seviyorum. Tamam. İçer misin böyle? İçerim. Güzel. Yani akşamları uyumadan önce. Sabahları gücünü iyi hissetmek için o da önemli. Kortizol seviyesi patlıyor ve iyi hissetmen lazım. Akşamları da kortizol düşüyor, duygular gelmeye başlıyor. İyi uyuyabilmen için de sana bu çayı hediye edeceğim. Sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Gücünü bırakma. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi ki hayatıma dokundunuz. Sen de iyi ki geldin. Never know